Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bülbül yuvası yapacağız. Artık Ramazan'ın son günlerinde şöyle güzel bir hamur tatlısı vermek istedim sizlere. Öncelikle şerbetini hazırlayarak başlayacağım. Şerbetimiz ılık, tatlımız birazcık sıcak olacak şekilde. 2,5 su bardağı evimizdeki klasik bardaklarla toz şeker. 2,5 su bardağı da su ilave ediyorum. Ocağın altını yakıyorum. Birkaç damla da şöyle limon damlatıyorum. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Kısık ateşte bir 15 dakika kaynatıp alacağım. Şimdi bu burada kaynasın. Ben hemen hamurunu hazırlamaya başlayayım. Hamurunu yoğurarak başlayayım tatlımın. 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt. Tüm malzemeleri katacağım. Un ve kabartma tozu hariç karıştıracağım. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker. 2 yemek kaşığı irmik. 1 paket vanilya. Oda ısısında beklettiğim 125 milim 125 gram tereyağı. Öncelikle tüm bu malzemeleri şöyle güzelce karıştırıp böyle kremamsı bir kıvama getireceğim. Şimdi karar verdim arkadaşlar. Bununla değil, hiç uğraşmayacağım. O yüzden böyle mikserle şöyle bir 15-20 saniye çırpacağım. Bu tamamen isteğe bağlı. İsterseniz el çırpıcısıyla ya da bir karıştırıcıyla karıştırabilirsiniz. Fark etmez. Yani çok değil, bir 10-15 saniye ancak. Şöyle 1 çay kaşığı dolu dolu kabartma tozu, 1,5 da diyebilirim. Şimdi yanıma 3 bardak unu aldım. Yavaş yavaş ilave edeceğim. Böyle yumuşacık bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar. Lütfen sizler de ununuzu yavaş koyun. Bu tarz tarifler çok önemli. Un miktarı. Çünkü biraz fazla koyarsanız şerbetini çekmeyecektir. Eğer şerbetini çekmiyorsa bilin ki ununu fazla koymuşsunuzdur. O yüzden muhakkak benim gibi böyle yavaş yavaş ilave edin. Bende 3 bardak gidebilir, 2 bardak gidebilir ama sizde daha farklı da gidebilir. O yüzden lütfen yavaş ilave edin. Hani böyle az az ilave edip karıştıracağım. Sonra da elimle yoğuracağım. Toparladım. Hemen elimle yoğurmaya geçeceğim. Yoksa kıvamını tam ayarlayamayabiliriz. Şöyle biraz un serptim. Çok az daha serptim, yeterli. 3 bardak undan hemen hemen 1 tatlı kaşığı kadar kaldı. Daha fazla ilave etmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle masamın üzerine alayım. Burada şöyle yoğuracağım. Şöyle yağlı yapısı olması gerekiyor. Hamurun kıvamı gayet iyi. Bakın arkadaşlar. Şöyle elinize aldığında rahatlıkla şekil verebiliyorsanız tamamdır. Şimdi şöyle biraz daha toparlayayım. Şöyle uzun şerit haline getireyim. Merdaneyle hafif hafif şöyle açacağım. Çok aşırı inceltmenize gerek yok. Zaten birkaç kere açacağız. Bu kadar açıldı. Yeterli artık. Fazla açmayacağım. Şöyle bir çay bardağıyla yuvarlaklar çıkaracağım. İlk önce altı, sonra üstüne yapacağız arkadaşlar. Tüm şu kenarları, hatta şuradan da bir tane çıkartabilirim diye düşünüyorum. Evet. Şu kenarları alacağım. Bunları tekrar açacağım.
Bir taraftan da arka tarafta yaptım. Size de şöyle göstereyim. Şöyle bir uç, yani sıkma torbası ucu, herhangi bir şey şöyle büyüklükte alıp orta kısmına bastıracağız. Bunları da üzerine koymak için. Şu içindeki hamurları da tekrar alayım. Çok rahat açıldığı için inanın bir 5 dakikada yaptım. Bu hamuru alıp diğerinin üzerine bırakacağım. Şu şekilde alıp üzerine doğru bırakıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Ben arkada yaptım yuvarlaklardan. Şöyle hafif dokunuyorum çok olmadan. Alıp üzerine yerleştiriyorum. Önce yerleştireyim, sonra tepsiye koyacağım. Birazcık da kabaracağı için çok kalın yapmadım. Bir adet yumurtanın sarısını şöyle üzerlerine, içine, dışına doğru sürüyorum. Çok olmadan hafif hafif arkadaşlar. Bu esnada fırınınızı da açın. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Tam bu esnada açabilirsiniz fırınınızı. Şöyle geniş olanlara ceviz, dar olanlara da fındık bırakacağım. Hepsinin altını hafif yağladım. Şöyle alıyorum. Şu şekilde tepsiye diziyorum. Çok yavaş alıp dağılmasın. Elim biraz yağladım ki yapışmaması için arkadaşlar. Şimdi 180 derecelik fırına götürüp pişiriyorum. Fırından çıkardım. Tam 20 dakikada pişti arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde de kızardı. Şöyle fırından çıkarınca bir 3-4 dakika bekletin. Ondan sonra ılık şerbeti dökün. Çok kaynar kaynar dökerseniz hamurlaşacaktır. Şimdi ben de şöyle bir 2-3 dakika bekleyeceğim. Şöyle üzerlerine doğru döküyorum arkadaşlar. Direkt böyle üzerine döküyorum. Birden dökmeyin sakın. Tepsiyle örteceğim. En az 2 saat boyunca dinlendireceğim. Vaktiniz varsa böyle bir gece dinlendirebilirsiniz. Çok daha güzel olacaktır. Tatlıyı tam 2 saat anca dinlendirebildim arkadaşlar. Çünkü çekimini yapmam gerekiyordu. Ama müthiş bir şekilde şerbetini çekti. Bakar mısınız? Yumuşacık, harika oldu. Hemen şöyle bir tane alıp servis tabağına koyacağım. Ayrıntılı gösterip videomu bitireceğim arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hem görüntüsü çok güzel hem de tadı. Şerbetini de çok güzel bir şekilde çekmiş. Gördüğünüz gibi muhakkak hamurunu lütfen yumuşak yapmaya özen gösterin. Bu en önemli püf noktası. Sadece 2 saat beklemesine rağmen
Gördüğünüz gibi şerbetini çok güzel bir şekilde çekmiş. Videonun yorum kısmına 1'den 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum ve ayrıyeten videonun alt kısmına hemen açıklamaya malzeme listesini ve püf noktaları da yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzel yaparsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.